Birinci Dünya Savaşı ve ardından Türk Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu topraklarındaki demiryolu işletmeciliği istenilen verim ve bakım şartlarını sağlayamadı. Dolayısıyla ağır savaş şartları sona erdikten sonra Anadolu demiryolları üzerinde yeni Türk Devleti'ne kalan lokomotifler yeterli güç ve bakıma sahip değildi. Anadolu ve Bağdat Demiryolu şirketlerinden 1927'de ilk adımları atılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na kalan lokomotiflerin toplam sayısı 208'di ve bu lokomotifler 72 farklı çeşide sahipti. Tren taşımacılığını iyileştirmeye yönelik ilk önlem yeni yük trenlerinin satın alınmasıyla gerçekleşti. İsveç'in Nohab şirketi böyle bir lokomotif için açılan ihaleyi kazandı. Şirket 1919'daki Prusya G8.2'nin planlarını revize etmiş ve Türkiye koşullarına uyarlamıştı. Sonuç olarak ilk 6 lokomotif Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın kurulduğu yıl hizmete giren genişletilmiş G8.2'yi oluşturdu ve böylece 45.000 tipi lokomotifler Türk demiryollarında yer almaya başladı. Lokomotifin motor, yürüyen aksam, öndeki bisel ekseni ile 2600 milimetrede daha büyük olan birinci birleştirilmiş eksen arasındaki mesafe hariç, çubuk çerçevesi, belper sabit kazanı ve ısıtma sayısı çapı ve duman tüpleri G8.2 prototipine karşılık gelir. Tek başına boru şeklindeki ısıtma yüzeyi kazan çıkışında yalnızca önemli bir artışa yol açmıştır. Lokomotifin ağırlığı G8.2'ye oranla 4 tona yakın bir artış sağlamış ve lokomotif 87.3 tona ulaşmıştır. Özellikle ön dingil üzerindeki yük 15,5 tona yükseldi. Radyant ısıtma yüzeyinde bir değişiklik yapılmadı. Ancak bu kazan çıkışında önemli bir iyileşmeye yol açtı. Nohab firmasına ek olarak Belçikalı Tubis firması 1928 yılında 45.000 sınıfı için 10 tane lokomotif üretti. Geri kalan lokomotifler Nohab tarafından 1935'te tamamlandığında 45.000'likler toplam 62 makineye ulaşmıştı. 45.000'likler 1937'de 1. sınıf 56.000'liklerin teslimine kadar ağır yük trafiğinin bel kemiğini oluşturuyordu. Lokomotifler başlangıçta Irmak'tan Zonguldak'a, Sivas'tan Samsun'a ve Doğu Anadolu'ya uzanan zorlu yeni hatlarda kullanıldı. 1947'de Montreux'ta ağır Amerikan 56.300'ün ortaya çıkmasından sonra Ladik'teki ilk geçişe giden rampa henüz 20 ton dingil basıncı için inşa edilmediğinden Samsun hattı 45.000'liklerin ana rotası olarak kaldı. Yük trenleri genellikle çift kaplama ile çalışırdı. Sivas'a giden günlük yolcu treni 45.000'liklerin elindeydi. Ancak 1985 yılında tüm köprüler güçlendirildikten sonra DE 24.000 dizelleri tüm güzergahtaki tren taşımacılığını devraldı. Çarşambaya seferler kısa süreli devam etmiş, Mayıs 1988'de Samsun'daki manevra hizmetine de son verilmiştir. 13 makinenin tamamı 1992 yılına kadar Sivas'ta hurdaya çıkarıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 45.000'likler Erzurum, Mardin, Malatya, Fevzipaşa güzergahında kullanıldı. Kömür yakıtlı lokomotifler ayrıca örneğin Konya'daki manevra servisinde bulundu. Karadeniz'deki Ereğli Kömür Demiryolu 45.000'likler için son sığınak olarak yer aldı. Demiryolu'nun küçük deposu 4 45.000'liği 45.001, 9, 17 ve 49'u yönetti. 1990 yılında dizele geçilene kadar tüm trafik bu makinelerle sağlanıyordu. Başlangıçta Ereğli'de anıt olarak kalan 45.001, Haziran 1985'e kadar Sivas Tamirhanesi'ndeki son kömür 45.000'li olarak yer aldı. 45.001, 1995 yılında Ereğli Armutçuk hattında buharlı tren gezi turuna çalıştırıldı. 45.000'liklere korunmuş lokomotiflerden 45.002 Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi'nde ve serinin diğer korunmuş lokomotifleri de başta Ankara ve Konya olmak üzere çeşitli şehirlerimizde sergilenmektedir.